Bali'den herkese selamlar. Lombok'tan geri döndüm. Aslında oradan farklı adalara gidip tekrardan güzel videolar yapmak istiyordum ama burada Ekim 15'te 14 kişilik bir grup geliyor. Onları karşılamam lazım, hazırlıkları yapmam lazım. Bu sebepten dolayı biraz erken döndüm. Şu anda böyle bir doğa yürüyüşüne çıktım. Burası Singaraca'da bulunan Aling Aling Şelalesi. Oraya doğru gidiyoruz. Sizlere şu anda Bali'de ciddi anlamda büyük vurgunlar yapılıyor. Bunlar hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Hem de uyarmak istiyorum. Bilginiz olsun diye. Öncelikle videoya başlamadan önce maalesef kötü bir haberim var. Onu söylemek istiyorum. Şimdi beni daha önce videolardan takip edenler bilir. Ya ilk defa izleyenler tabi bilmez ama şöyle kısaca bahsedeyim. Ben yaklaşık bir 8-9 ay önce bir köpek aldım. Adını da Hugo koyduk. Hugo'yu maalesef dün kaybettim. Ya bu konuyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Duygulanıyorum. Dün mahvolduk zaten. Yani şöyle 4 gün önce köpek bir anda yemekten kesildi. Halsizlik oldu. Biz de veterinere götürdüm. 2 tane iğne yaptı. Ciddi bir şey değil dedi. Enfeksiyon olmuştur dedi. Ama dedi atlatır dedi. Sonra şey yaptık işte. Eve getirdik. Dün aniden kanlı ishal başladı. Sarı bir sıvı kustu. Sonra hayvan yığıldı. Ben anladım. Yani öleceğini hissettim. Ondan sonra biz hemen bir veteriner aradık. O yoldayken köpek zaten çok daha kötüye gitti. Sonrasında onu kaybettik. Instagram'da dün paylaştım. İşte gömdük. Ya çok üzüldüm. Dün gerçekten mahvolduk ya. Dün aile çocuklara teselli olmaya çalışıyorum güya. İşte kıza olsun, oğlana olsun ağlamayın, üzülmeyin olabilir işte hani böyle şeyler maalesef var. De kendim ağlıyorum çocuktan yanında. Yani benim yaptığım da iş yani. Çocuklara söylüyoruz, kendim ağlıyorum orada. Ben tabii şey yapınca öyle çok üzüldük. Yani maalesef böyle bir durum oldu. Size de bunu da kısaca bilgisini vereyim diye söylemek istedim. Maalesef Hugo'yu kaybettim. Çok üzüldüm. Bir daha bir evcil hayvan alırken 5 kere değil, 10 kere değil, belki 100 kere düşüneceğim. Çünkü bunun hastalığı ve ölümü de var. Yani bu etkili çünkü ya kuş bile olsa bir bağ oluyor. Şimdi bu bağ hele bir de köpeklerde çok daha fazla. Köpek senin moralin bozuk olduğunu anlıyor. Seninle iletişim kurabiliyor. Yani konuşamasa da gözleriyle, hareketleriyle o seninle iletişim kurabiliyorsunuz. Yani bu sebepten dolayı köpeklerle çok daha yüksek oluyor. Yani inanılmaz üzüldük. Herhangi bir evcil hayvan almak istiyorsanız çok iyi düşünün. Lütfen. Çünkü getireceği mutluluk tamam çok güzel ama böyle üzüntüler de getirebiliyor. Yani böyle bir durum var maalesef. Aldığımız evcil hayvanlar evde tabii ki bize mutluluk veriyor. Çoluk çocuğa mutluluk veriyor ama böyle durumlarda da inanılmaz üzüyor. Bu konuyu fazla uzatmayayım. Siz de sıkmayalım. Şimdi bugün Aling Aling Şelalesi'ne geldim. Aşağıda hem yüzebiliyorsunuz hem de burada aktiviteler var. Size göstereceğim birazdan. Şu doğaya baksanıza. Böyle durumlarda biraz böyle üzgün olduğum zaman veya böyle düşünme istediğim zaman bazen diyorsunuz ki işte bu enerjini nereden alıyorsun? İşte buralardan alıyorum. Zaten bu sebepten dolayı ben Bali'de yaşıyorum. Burası Aling Aling Şelalesi benim eve çok yakın. Yani motorla 10 dakika. Böyle bir şey düşünmek istediğimde, moralim bozuk olduğunda veya enerji toplamak istediğimde ben doğadan alıyorum enerjimi. Bali'yi o yüzden zaten çok seviyorum. Doğası çok güzel. Bu sebepten dolayı ben her zaman söylüyorum. Yani git Denpasar, Kuta, yok Seminyak. Buralar gerçek Bali değil. Böyle bir yer var mı oralarda? Bakar mısınız şuraya? Birazdan göreceksiniz. Şelaleyi her şeyi göstereceğim sizlere. Buradan aşağı inebiliyorsunuz ve aynı zamanda burada yüzebiliyorsunuz. Burada birçok Rus da geliyor. Aktiviteler çok var. Şimdi orayı göstereceğim sizlere. Buradan atlayabiliyorsunuz. Bak buradan atlıyorlar ve şuradan da kayabiliyorsun.
böyle aktiviteler var. Hem size böyle güzel bir yer göstermiş olurum hem de güzel bilgiler verebiliriz. Şöyle kısaca burayı bir bakalım. Evet, isterseniz buradan atlayabilirsiniz. Veya şuradan bakın, şu mavi şeyleri, yelekleri giydiriyorlar. Buradan tırmanıyorsunuz ve şuradan aşağı doğru kayıyor. Aynı kaydırak gibi kayabiliyorsunuz. Bakın oraya yukarıya çıktı şimdi. Oradan kayacak aşağı. Bak, izleyin. Bak, geliyor. Hop. Oha. Sırayla atlıyorlar ama burası bayağı derin. Yani o konuda sıkıntı yok. Bir sorun oluşmaz. Zaten çok fazla yüksek de değil. Burası küçük şelale. Bir de ileride, şimdi oraya doğru devam edeceğiz, büyük şelale var. Gerçekten bayağı güzel. Devam edelim. Evet, şimdi asıl konumuza gelelim. Size aktarmak istediğim, uyarmak istediğim konulara gelelim. Şimdi son dönemde birçok Türk buraya yerleşti ve burada iş yapmaya başladı. Maazallah herkes bir emlakçı, herkes bir şirket açılım uzmanı olmuş. Birçoğu da kaçak yapıyor bunu. Ben böyle açık açık konuşabilmemin şunun da bir sebebi var. Bunu ben burada yasal olarak yapıyorum. Yani benim buradaki şirketim hem başkalarına şirket açma, bilgi verme ve de emlak üzerine şirketim var. O yüzden benim bir sıkıntım olmaz ama illaki bunu kaçak göçek yapanlar sıkıntı yaşayacak ve bunlarla da çalışanlar bir zaman sonra etkilenecek. Bunları göreceğiz. Şimdi ben emlak konusunda size çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Bu son dönemde gördüğüm kadarıyla ev satmaya çalışan bazı kişiler tarafından abartılı, çok yüksek fiyatlar verildiğini gördüm. Şimdi bir bakıyorsun işte sadece 180 bin dolar, sadece 250 bin dolar, sadece 400 bin dolar gibi evler sunuluyor Türklere. Bunlar kesinlikle Bali için çok ama çok abartılı fiyatlar. Kandırılmayın ve böyle fiyatlar evlere sakın ama sakın vermeyin. Bu sadece 170 bin dolar dedikleri, sadece o 300 bin dolar dedikleri arkadaşa şunu sorun lütfen. Sen hiç 300 bin doları nakit masanın üstünde hiç bir arada gördün mü? Bunu bir sorun ona. Veya o kişilere. Yani bu küçümsedikleri 300 bin dolarlar, 500 bin dolarlar. Bununla Amerika'da alırsın evi. Ne işin var Bali'de o zaman? Yani anlatabiliyor muyum? O paralar buraya yatırılmaz. Ben size şunu söyleyeyim. Ubud'da 100 metrekare özel havuzlu villa 100-120 bin dolar ve sizin bu villayı kiralama şansınız 100 dolar günlük. Booking Agoda'dan 100 dolara kiralayabilirsiniz. Böyle bir villayı 100-120 bin dolara alabilirsiniz. Peki neden 200 bin dolar, 300 bin dolar, 500 bin dolar Bali için çok yüksek? Bunu da söyleyeyim size. Sebebi şu: arsalar bunların abarttığı kadar pahalı değil. Bakın, ben bir arsa gördüm Ubud'da. Çok güzel bir yerde. 100 metrekaresi 15 bin dolar. Şimdi 100 metrekareyi alıyorlar 15 bin dolara, tamam mı? Efendim 60 bin dolara da evi dikiyorlar. 75 bin dolara işi bitiriyorlar. Adam yazıyor 175 bin dolar. Senden 100 bin dolar vurgun yapıyor. 100 bin dolar. O evin değeri kesinlikle 175 bin dolar falan değil. Bir de üstelik bu en pahalı, bakın Bali'de şu anda en pahalı yeri söyleyeyim, Canggu. Canggu'da bile 400 bin dolar, 500 bin dolar, 600 bin dolar. Adamlar 200 metrekare, 100 metrekare evi istiyor. Kafayı yemiş bunlar ya. Böyle fiyatlar yok. Bunlar vurgun peşinde.
Ve sadece Türkler değil, Avustralyalı, Rus bunlar alıyor, tamam mı? Kendilerine işte 70-80 bine mal ediyor. Satıyor 200 bin dolara. Yani piyasayı alt üst ettiler. Ama bu fiyatları kesinlikle vermeyin. Çok uyguna evler var. Şu güzelliğe baksanıza. Şuraya oturabiliyorsunuz. Buraya oturuyorum bazen. Böyle gözlerimi kapatıyorum. Şu güzelliğe bak. Düşünüyorum, enerji depoluyorum. Yani burası benim için çok güzel bir yer. Bak şu taşlara var ya, çok bildiğim böyle oturabiliyorsun. Çok güzel geniş taşlar var orada. Otur, gözlerini kapat, dinlen, düşün. İnanılmaz güzel. Hiçbir şey yapmadın, gel şurada yüz ya. Gir şuraya. Şu doğaya baksanıza. Evet. Dediğim üzere en kral yerde arsa, ben size söyleyeyim, 15-20 bin dolar 100 metrekaresi, o da en güzel yerlerden bahsediyorum. Eğer villa alacaksanız özel havuzlu, hatta bunu Agoda'dan veya Booking'den kiralamayı düşünüyorsanız vereceğiniz para 100-120 bin dolar. 130 bin doları verme. Bak. Tamam mı? Bu kadar söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Siz bilirsiniz. Ha, benim çok param var kardeşim, veririm 300-500 bin dolar da veririm. Benim için sorun yok diyorsan, başımın üstünde yerim var. Tabii ki verebilirsin. Para senin. Ben sadece beni izleyen, bana güvenen insanlara ben samimi bir şekilde bildiklerimi söylemek istedim. Bir başka vurgun da şöyle. Şimdi bana ulaşıyor insanlar. Serkan Bey bir şirket açmak istiyor. Fiyat kaç? Yaklaşık 2800 dolar. Bunun tabii bir de işbirliği ve oturum şeyi girince işin içine bu daha da pahalılaşıyor. Ama bana şu X kişi dedi ki 2000 dolara hem oturum hem şey hem... Ya beni ilgilendirmiyor. Bakın, düşük yetkideki şirketleri size açıyorlar. Lokal şirketleri açıyorlar. Daha sonra buraya gelince bunu öğreniyorsunuz. Ondan sonra böyle kalırsınız. Yani ben bu işlerden uzak durmak istiyorum. Kesinlikle benim işim olmaz. Eğer uyguna 1000 dolar, 2000 dolara bu şekilde var, buyurun gidin açın. Hiçbir yetkiniz yok. Geldiğinizde bununla yüzleşirsiniz. Bana sorduğunuz zaman şunu bilin ki ben Bali'de şu anda turistlere açılan en üst yetkideki şirketi açıyorum. Nokta. Bu sebepten dolayı benim fiyatlarım daha yüksek. Ben bu işi legal bir şekilde yapıyorum. Şirketim var ve bunu bazıları gibi, birçoğu gibi burada adam geliyor 2 hafta sonra, bakıyorum şirket açıyoruz. Yok efendim ev satıyoruz. Ya hayırdır, daha 2 hafta oldu geldiğim, bir defa senin şirketinde bu yetkiler yok. Bunu bir yaparsın, 2 yaparsın. Üçüncüsünde sana merhaba derler. Bu sebepten dolayı isteyen istediğini yapsın. Benim için bir sorun yok. Ben kendi yolumu bilirim. Kendi yaptığımı ve kendi yaptıklarımdan sorumluyum. Açacağınız şirket türüne çok dikkat edin. 1000-2000 dolar daha aşağı buldum diye sevinirken farklı yerlere gitmeyin. Farklı sıkıntılar yaşamayın. Benden söylemesi. Bu demek değil ki ben bunları anlatıyorum, İnsanlar benden açma. Bana güvenmiyorsan sakın. Ben sadece bak, bana eğer bir sürü kişiyi ben reddettim. Para kazanacağım halde reddettim. Ya işte peki nasıl güveneceğiz? Peki hemen kapatıyorum. Şey yap, başkasına bak. Niye böyle konuşuyorsun? Arkadaşım ne yapayım? Seni mi ikna edeyim? Hayır bana güven, ben böyleyim, böyle mi diyeyim? Güvenmiyorsan hadi devam. Asla benimle çalışabilecek kişiler bana güvenecek, bana inanacak, bana bu şekilde gelişecek. Benim sözleşmemde var, her şeyimde var. Ama gelip de saçma sapan böyle yorumlarla bana geldiği zaman ben direkt reddediyorum zaten. Yani herkese açmıyorum, onu da söyleyeyim. Bu da yeni başlattım. Daha da böyle iyi oluyor. Daha böyle eleyerek, kiminle muhatap olduğumuzu anlayarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok dengesiz de var maalesef. Gelmek isteyen. Birçok nankör de var. Benim açtığım, yani şirketi açtığım kişiler arasında da buraya geliyor. Ondan sonra ofiste ne zaman ki irtibata geçiyorlar, bana ihtiyaç kalmıyor. Bir bakıyorsun efendim böyle bir şeyler oluyor. Niye? Kıskançlık. Serkan böyle güzel para kazanıyor. Serkan bunu yapıyor, ben de yapayım veya o yapmasın. Yani bu şekilde ruh hastaları da var. Bunlar hep olacak. Sıkıntı değil. Sadece bilmeniz açısından söylüyorum.
Ve büyük şelale dediğimde burası. Şu güzelliğe baksanıza ya. Mükemmel. Şurada yüzebiliyorsunuz. Hiç sorun değil. Eğer Singaraca'ya gelirseniz bu şelaleyi görmenizi tavsiye ederim. Sadece bu değil, dediğim gibi çok güzel bir doğanın içerisinden yürüdüğünüz için çok harika bir yer. Tavsiye ederim. Bir başka yalan da şu. Şimdi ben bunları nereden biliyorum onu söyleyeyim size. Benim takipçiler bana atıyor. Bak Serkan şu video atmış, böyle demiş, şu böyle atmış. Ben normalde ilgilenmediğim halde attıkları için bunu görüyorum. Şu suyun yanından geçelim de şey olmasın. Ses daha net gelsin. Mikrofon yanımda değil. Direkt kameranın mikrofonuna konuşuyorum. Şu güzel manzaranın yanından devam. Şöyle demiş birisi. Buraya sakın 30.000 dolarla gelmeyin. Birisi gelmiş 30.000 dolarla. İşte 30.000 dolarla burada hiçbir şey yapamazsınız. Eğer sen 30.000 dolarla Bali'de bir iş yapamıyorsan bu senin başarısızlığın. Yani aynı şey gibi Türkiye'de işte her şey kötü, her şey böyle, para yok şey. Birisi böyle söylenirken diğer tarafta çok iyi para kazanan kişiler var Türkiye'de. İşte bu girişimci kafası çok önemli. Bu işten anlamak çok önemli. Şimdi 30.000 dolara sen Bali'de hiçbir iş kuramazsın ve hiçbir iş yapamıyorsan abi sorun sende. Sen Amerika'da gitsen hiçbir şey yapamazsın. Afrika'ya da gitsen hiçbir şey yapamazsın. Türkiye'de geri gitsen bir şey yapamazsın. Burada da bir şey yapamazsın. Çünkü sende yok o kabiliyet. Şimdi diyeceksin ki peki ne yapabilir? Abi 30.000 dolara bir defa en iyi yerde, yani güzel işlek bir yerden bahsediyorum. 10.000 dolara yıllık kirasını verse güzel bir dükkan tutar. 10.000 dolar da içini döşerse 20.000 dolara iş yapabilecek, gerçekten güzel bir iş yapabilecek bir dükkan açabilir. Ya söylüyorum. 10.000 dolar yıllık işlek bir yerde dükkanın fiyatıdır. Tamam mı? Ortalama. 10.000 dolar da içeri harcadın. 20.000 dolar. 20.000 dolara sen burada işlek bir yerde dükkan açabilirsin. Hiçbir şey bilmiyorsan güzel yerlerden bahsediyorum. 100 metrekare 10.000 dolara, 15.000 dolara arsalar var. Arsa al sat hiçbir şey bilmiyorsan. Hiçbir şey yapamadın, arsa al. Çünkü zarar edemez ve karına koyar satarsın zaten. Talep çok var. Evet, bir başka yalana devam edelim. O da şu. Bazı video çeken, yeni gelen kişiler var. Benim bunlara karşı bir şeyim yok. Asla. Beni tanıyan bilen biliyor. Verdikleri yanlış bilgiler ve çok bilmişlik benim gıcığıma gidiyor. Bir de şöyle bir şey söylüyorlar. Mesela sanki Bali'de gelişmiş sadece Uluwatu var. Sadece Canggu var. Diğer her yer köy. Hiçbir alakası yok. Ve hatta benim çok ucuza 12.000 dolara, 15.000 dolara evleri göstermem zorlarına gidiyorlar. Ve bazı videolarda ya işte bazıların gösterdiği gibi Singaraca'da orada burada alabilir dağ başında. Alakası yok. Gelenler Singaraca'ya çok iyi bilir ki Singaraca en az Denpasar kadar gelişmiş. Gerek yolları, gerek buradaki hastanesi, okulu, her şeyi. Şimdi siz sadece buraya hakim olmadığınız için, olamadıkları için, burada benim bulduğum evleri bulamadıkları için, çünkü benim kayınbaba buluyor, bunu kıskanıyorlar. Tamam mı? Olay bu. Şöyle bir yerden çıkıyoruz. Ama bunlara inat size 15.000 dolarlık, 20.000 dolarlık çok uyguna evleri göstermeye devam edeceğim. Bunların böyle kötü niyetli benim enerjimi düşünemez veya beni bu işten geri koyamaz. Bu sebepten dolayı da göstermeye devam edeceğim. Instagram'da takip edebilirsiniz. Serkan Gürer Official diye. Biraz nefese kaldım ama harbiden böyle merdivenler çıkıyorsun, iniyorsun. Hani ama çok zevkli. Bak burası çok zevkli ve çok yorucu değil. Onu da söyleyeyim. Çoluk çocukla kesinlikle gelebilirsiniz. Yani buraya gelirseniz Singaraca burayı görün bak. Çok güzel. 2 tane şelale var.
Artı yüzebiliyorsunuz. Diyelim ki yüzmediniz. Bu sadece gelin şu doğanın içinde oturun. Benden size tavsiye. Baksanıza böyle küçük küçük şelaleler de var. Sağında solunda. Evet, bu video buraya kadar olsun. Fazla uzun olmasın. Sadece bu bilgileri sizlere aktarmak istedim. Tekrar Bali'deyiz. Bali'den videolar gelmeye devam edecek. Ekim 5'te misafirlerimiz geliyor. Onları gezdireceğim. Bir hafta boyunca rehberlik yapacağım. Normalde ben burada rehberlik falan yapmıyorum. Şimdi bu 14 kişilik bir grup olduğu için kabul ettim. Ama bunu daha önce çok kişi sordu. Bir kişi, iki kişi işte hani rehberlik yapar mısın diye yapmıyorum. Yani şöyle, vaktim olmuyor. Ve dürüst konuşmak gerekirse de maddi olarak değmiyor. Ama 14 kişilik bir grupta tabii ki bu maddi olarak da bana destek olduğu için bu turu yapacağız. Bilginiz olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bilgi dolu, güzel yeni videolar için sen de videoyu beğen, paylaş. Görüşmek üzere. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzeller.